Arkadaşlar defalarca denemenize rağmen kumarı bırakamadığınızdan şikayet ediyorsunuz. Hayatınıza mal olmuş bu sistemden hala medet umuyorsunuz. Ama hiç düşündünüz mü gerçekten bu işi para veya borç kurtarmak için mi yapıyorsunuz? Birçoğunuz eminim ki bu sebeple yaklaşıyor olaya. Ama inanın ki olayın şekli bu değil. Sizin asıl bağlandığınız şey oradaki o kısa da olsa o heyecanı yaşamak. Peki değiyor mu bu heyecana, ona beraber bakalım. Şimdi öncelikle kumara bir hata edip başladık diyelim. Kumar bizi hangi noktalara getirdiğine bir bakalım. Eskiden hiç borcumuz yoktu. Evet, belki yeterli bir gelirimiz de yoktu ama ay sonu en azından 10.000 TL banka kredisi veya kredi kartı ödememiz de yoktu. Yani paramız yok ama huzurumuz vardı. Çünkü aylık ödeme yapacak bir yer yoktu. Eskiden bize selam veren, bizimle vakit geçirmekten zevk alan bir çevremiz vardı. Ama şimdi bizi görünce ulan acaba para ister mi diye yolunu çeviren çevre sayesinde yapayalnız bir insan haline dönüştük. Eskiden bize kıyamayan, üstümüze titreyen bir ailemiz vardı. Ama şu halimizden sonra evlatlıktan reddedecek duruma geldiler. Eskiden yediğinden içtiğinden, yaptığın her şeyden zevk alan sen, şu an hiçbir şeyden zevk almayan, doğal dengeleri bozulmuş, zombi gibi yaşayan bir insan haline dön. Eskiden cebinde 100 lira da olsa taşıyabilen sen, şu an 10 lirayı bu lanet sisteme atmak için can atar hale geldin. Eskiden 6 aya bir ayakkabı üst baş alan, kendine özen gösteren, haftada bir berbere giden sen, şimdi inanıyorum uzun zamandır kıçına don bile alamaz hale geldin. Peki şimdi biz neden buraya girdik? Biraz yan gelir yapıp para kazanmak istedik. Kimi yan gelirle girdi, kimi bugün buradan vurup kaçacağım dedi, kimi günde 100 lira yapıp uzayacağım dedi, kimi de martingale dedi, kimi rulet sistemini buldu, kimi yapay zekayı çözdü, sistemin hangi saatte hangi günde para dağıttığını buldu, kimi şikeli maçları biliyor, kimi çok uzman analiz yapıp mantıklı oynadığını söylüyor. Peki bu kadar uzmanın olduğu bir sistem sizce bugüne kadar çökmez miydi? Neden her gün yeni bir web sitesi kuruluyor? Madem işin sırrı çözüldü, hangi salak elindeki altını dağıtır? Buraya kadar hemfikiriz sanırım. Şimdi gelelim şu anki halimize. Sen artık hayattan hiç zevk almayan, sadece o sistemin içinde bulunduğun sürece heyecanlanan bir makine haline geldin. Sebebini defalarca söyledim ama yine belirtmek isterim ki aktif dünyanın belli sınırları vardır. Bu sınırların üstü her zaman zarar veya bela getirir. Yemek yersin 100 birim dopamin salgılanır. Seks yaparsın 300 birim dopamin salgılanır. Sevgilinle buluşursun 200 birim dopamin salgılanır. Veya sevdiğin her ne varsa yaparsın, edersin ama bunun normal sınırı 300-400 birim dopamini geçmez. Rakamlar örnektir, takılmayın. Sadece anlamanız açısından söylüyorum. Ama gel gör ki kumar, uyuşturucu, sigara veya alkol gibi mevzular 1000 birim veya 3000 birim dopamin salgılar ve sürekliliğini korumak için skalayı sürekli arttırmanı ister. Yani eskiden 5 yatırıp 10 alırken hissettiğini bir sonrakinde hissetmen mümkün değildir. Bu da ben günde 100 lira alıp gideceğim diyenlerin tezini çürütmektedir. Beyin zararlı olan her şeye kısa sürede tolerans gösterip daha yükseğini ister. Çünkü o kadar yüksek bir heyecan verir ki bu olay sana, beyin kimyasalını düşünür, sen heyecanın peşinden koşarsın. Peki ne yapmalıyım? Kumarı bırakmak isteyenler olmayacak bir mucize arıyor. Bir nevi Allah'ım ben öldüm, beni tekrar 20 yaşımda dünyaya fırlat diyor. Öncelikle kumarı bırakmak para bitince çok kolay olduğunu unutmayın. Kumar para bitince değil, para varken bırakabilenin başardığı bir şeydir. Para bitince o hüzün ve üzüntüyle aldığın karar, yazdığın tarihlerin ömrü bir sonraki maaşa kadardır. Öncelikle bu işte bir mucize, bir sihirli değnek veya iksir aramayın ki sizi ertesi gün eski dünyanıza götürsün. Yapmanız gereken tek şey acı çekmeye hazırlanmak. Acı iki şekilde çekilecek, duygusal ve maddi. Kıvranacaksın, pişmanlıklar yaşayacaksın, soğuk terler dökerek rüyalardan uyanacaksın. Ama bu seni yıldırmayacak. Bu yaşadıkların beyninin iyileştiğini gösteren en büyük işareti. Bunlar kumarı bırakmanın yan etkileridir. Unutma, beyin de vücuttaki bir yara gibidir. İlk gün kanar, zamanla kabuk tutar ve bir sonraki aşamada artık iyileşmeye başlar. Ama yaranın üzerine her gün soyarsan o yaraya hiçbir zaman iyileşme şansı veremezsin. O yüzden mucize beklemek yerine acı çekmeyi tercih edenler
günün sonunda çok karlı olacaklar. İlk olarak telefondaki kumar sitelerinin reklamını yapan, sistem bulduklarını iddia eden veya kazandıklarını paylaşan bütün şebekelerden uzak duracaksın. YouTube'a yeni bir e-mail adresiyle giriş yaparsan bir daha bu şebekeleri görmezsin. Merak salıp izlemezsen bir daha karşına da çıkmaz. Bu adım önemli çünkü sizi etkileyen aslında o adamlar değil, oradaki birebir görsellerdir. Dijital beyinden bir süre uzak duracaksınız. Bunu katı kurallarla yapmak zorundasınız. Bundan kastım alışveriş dahi yapacaksanız bu kesinlikle online olmayacak. Fiziki paranın değerini beyne tekrar yüklemeniz lazım. Böylelikle zaman içinde paranın değeri de oluşmuş olacak. Sitelerle alakalı sadece şunu söylemek istiyorum. Radikal kararlar almanız gerekiyor ve eğer bu kararları alma yolunda şüpheleriniz varsa bu işten kurtulmaya net değilsiniz demektir. Bahane üretmeden alın o kararları. Eskiden online bankacılık mı vardı? Veya faturalarını online mi ödüyordun? Ne dedik? Paranın değerini tekrar oluşturman gerekiyor. Online yaptığınız bütün işleri kapatın. Telefon numaranızı derhal değiştirin. E-mail hesabı açıp eski e-mail ve sitelere kayıtlı e-mailleri değişin. Değişmeyen site varsa da şifresini değişin. Yeni e-mail adresiniz dışında bir mailiniz, yeni numaranız dışında bir numaranız olmasın. Kumarla ilişiği olan herkesi hayatınızdan çıkarın. Bakın iyi insanlar olabilir bunlar ama bazen iyi insanlar da böyle hatalar yapıyor ve seni de illaki sürükler. Sen artık kendi geleceğine odaklanan birisin. Son olarak kendinize sizi heyecanlandıran hobiler yapma fırsatı verin. Bakın kitap okuyun, spora çıkın demiyorum. Herkes her şeyi sevmez. Geçmişinize bir gidip daha önce ne yaptığınızda keyif aldığınıza bir göz atın. Eğer uçurtma yapıp havalandırmaksa sizi heyecanlandıran, yaşınız kaç olursa olsun yapın. Bu durum süreci hızlandıracaktır. Peki ya borçlarım ne olacak? Ödeme düzeni oluşturup acillerden başlayarak temizleyeceksin. Ekranda 5 dakikada geldiği gibi gelmez. Çünkü öyle bir dünya seni sadece şu an bulunduğun durumun içine sokar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu dünya sizin kafada kurduğunuz ütopyanız. Hiçbir zaman olmayacak. Milyarlarca deneyin. İnanın bana olmayacak. O yüzden kendinizi kasmanıza gerek yok. Borcu veren düşünsün. Bekleyecek ama sen dürüst bir şekilde ona bir tarih ve ödeme miktarı belirleyeceksin. Zaman içinde borçların azalması ile birlikte daha da paranın ve insan ilişkilerinin değeri oluşacak. İşin en zor kısmı bu. Ama diğer türlü bu işi daha da çıkmaza soktuğunun farkına var. Her yatırdığımı çıkarayım demenin sonucunda yatırdığın kadar kaybediyorsun. Yani kaçmak yok. Ne demiştik? Artık acı çekme zamanı. Ama ucunda mutluluk olan bir acı bu. Kumar dürtüleriyle nasıl başa çıkacağım? Geçmişle yaşamak veya gelecek hayalleri kurmak sizi huzursuz yapar. Huzursuz olduğunuz andan itibaren beyin huzur bulduğu kumarı size düşündürmeye başlar. Çünkü o biliyor ki sen bu durumdan çıkış noktası arıyorsun ve kumar oynarsan ucunda 3000 birim dopamin var, sana aileni bile unutturacak bir güç bu. Tabii ki stresini de rahatlıkla alacaktır. Ama kaç dakika sürecek? Ömür 5 dakika mı arkadaşlar? Sonuçta hüsran olup stresinizi daha da derinleştireceksiniz. Buna değer mi? Bu yüzden ana odaklanın. Zihninizi kirletmeyin. Bırakın geleceği, yarının ne olacağını bilmiyoruz. Geçmişe gelirsek, bir saniye öncenizi geri getirme şansınız var mıdır? O yüzden bu ikisini düşünmek de size bir fayda sağlamıyor. Aksine kumara itiyor. İkisine de yol verip ana odaklanmak zorundasınız. Yemek yerken yemeğinize odaklanın. Yağmuru izlerken düşüncelere dalmak yerine yağmurun güzelliğine, sesine odaklanın. Film izlerken filme veya ne yaparsanız o an için onlara odaklanın. Bu şekilde eski duygularınızı kazanma becerisine sahip olacaksınız. Dürtülere de yer vermemiş olacaksınız. Buna ek olarak böyle dürtülerle başa çıkmanın en güzel yolu direkt sonucu düşünmektir. Girişte beyniniz sizi her türlü çeldirmek için elinden geleni yapıyor. Yani o tatlı mesajlar dediğim olayların hepsi sizi illüzyonun içine sürüklemek için yap. Hani 100 lira atarım, kaybımın yanında hiçbir şey, giderse de oynamam ama gelirse en azından borcumun bir kısmını hallederim. Martingale yaparım, illaki sistem bana çalışacak. 1 lira ile başlarım, kartlayarak abartmadan 100 lira da çekerim. Her gün 100 lira bana yeter.
gibi saçma sapan kuramların içine girmemek için giriş kısmına değil, sonuç kısmına odaklanın. Sonunda ne oluyor? Ona odaklanın arkadaşlar ki sonucu az veya çok hepimiz biliyoruz ve oraya gideceğimizden adımız gibi eminiz. Bu sistemin sizi bu hale getirdiğini unutmayın. Celladına aşık olmak gibi bir şeydir kumar. Kumar oynamasaydınız bu borcunuzun olmadığını ve şu an yaşadığınız streslerin hiçbirini yaşamadığınızı bilin ve daha fazla diretmeyin. Unutmayın, yaşınız ne olursa olsun beyin kendini tazeleyecek güce sahip. Ona sadece fırsat verin. Sigarayı bırakanlar, alkolik olup alkolü bırakanlar bu işi çok net bilir ki ilk hafta veya ilk ay acı çekerler ama sonrasında hayatları düzene girer. İşte beynin sizden istediği ona fırsat vermeniz. Tekrar söylüyorum, kumarı bırakmak acı çekmektir. Acı bu süreçte kaçınılmaz bir gerçektir. Umarım yeniden doğmak için kendinize bir şans verirsiniz. Kanalı ve beni desteklemeniz açısından katıl butonu oluşturdum. Üye olanların hiçbir ayrıcalığı yok. Sadece bana maddi anlamda küçük bir katkıları dokunacak. Bu bilgileri herkesin bilmesi gerekiyor. O yüzden sadece gönlünden kopanlar aylık 15 TL gibi bir ücret karşılığında beni destekleyebilirler. Destekleyen veya desteklemeyen herkesten Allah şimdiden razı olsun. Size kumarsız, özgürlüğü elinde bir hayat diliyorum. Hoşça kalın.